Yaz dizilerini bilirsiniz. Ana karakter sürekli başını belaya sokar ve her bölüm onun bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağını merakla izleriz. Rusya'da son dönemde dünyanın yaz dizisi başrolü haline geldi. Ülkede bir şeyler oluyor ve tüm dünyada dengeler değişiyor. Son olarak ise Wagner'in darbe girişimi tüm gözleri buraya çevirdi. 24 saate Rusya öyle şeyler yaşadı ki belki de Çeçen Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar güçsüz görünmediğini söyleyebiliriz. Çok değil, bundan 2 yıl öncesine kadar Rusya dendiğinde akıllara gelen şeyler belliydi. KGB, soğuk, ayıyla pozlar veren, Sibirya'da denize giren, ulaşılamaz ve güçlü bir başkan. Bugün ise belki de çeyrek asırlık iktidarının en zor zamanlarını yaşıyor. Peki Putin'in hali hazırda Ukrayna Savaşı ile belada olan başı Wagner kriziyle nasıl daha da karmaşık hale geldi ve bundan sonra ne olacak? Her şeyi detaylıca konuşmadan önce klasik ricamıza gelelim ve sizlere abone ol butonuna dokunmanızın bizim için ne kadar önemli olduğunu hatırlatalım. Siz abone olup içeriğimizi beğenirken biz başlıyoruz. 23 Haziran gecesi bir grup silahlı adam araçlarına bindi ve herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan Rusya Savunma Bakanı Shoigu ile Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u infaz etmek için Moskova'ya yalnızca 2 saatlik bir mesafeye kadar geldi. Bu grubun bu hareketini daha da çetrefilli hale getiren şey ise şüphesiz Putin'in adamı denen Wagner kurucusu Prigojin'in isyan bayrağını çekmiş olmasıydı. Aslında Prigojin'in Rus yönetimine dair eleştirel açıklamaları dün başlamadı. Wagner kurucusu uzunca bir süreden bu yana Rusya'nın askeri stratejilerini sert biçimde tenkit ediyordu. Ancak 2000 Wagner personelinin Shoigu'nun emriyle öldürüldüğü iddiası bardağı taşıran son damla oldu ve iki taraf arasındaki savaş resmen başladı. Uluslararası faaliyet gösteren çok sayıda gazete ve akademisyenin uzun süren bir gerginlik Rusya'yı bekliyor açıklamalarının aksine girişim 24 saatten daha kısa bir sürede sonuca ulaştı ve Wagner unsurları Rusya'dan resmen çekildi. Bu çekilmenin arkasında ise oldukça ilginç bir figür bulunuyor. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'dan bahsediyorum. Putin'in yoğun biçimde desteklediği bir lider olarak tanınan Lukashenko, krize el atarak 25 bine yakın Wagner mensubunu ülkesine davet etti. Bu davet aslında sadece Wagner'in yer değiştirmesi üzerinden okunmamalı. Hali hazırda jeopolitik konum açısından Kiev'e oldukça yakın, Rusya ve NATO arasında ise tampon bölge diyebileceğimiz bir yere sahip ülke resmen Rus savaşçılarıyla dolmuş olacak. Lukashenko bu süreci suça karışmayan Wagnerliler orduya dahil olacak, suça karışanlar için ise Rus hükümeti karar verecek diyerek yönlendirme noktasında ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha ispat etmiş oldu. Burada temel amaçlarından birinin Wagner'i de kendi içerisinde gruplara bölerek Rus ordusu içerisindeki özgül ağırlığını azaltmak olabileceğini de söyleyelim. Putin'in kamuoyuna yansıyan tavrı ise bundan çok daha sert. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Putin'in daha önce de onunla yol yürümeyen oligarklara karşı sert ve hatta acımasız bir tutum sergilediğini de biliyoruz. Yani her şey yoluna girdiğinde Putin çanları Prigojin için de çalabilecek gibi görünüyor. Bu darbe girişiminin taraflarından biri de hiç şüphesiz FSB'ydi. Rus Federal Güvenlik Servisi olayların yaşandığı ilk anlarda silahlı isyan suçlamasıyla bir ceza davası açtı ve takip eden süreçte eski şefleri Putin'i desteklemekten asla geri durmadı. Sosyal medyada FSB'den Wagner'e yönelik kopuşlar olduğu iddialarının da yalan olduğu ortaya çıktığından net bir Putin-Rus istihbaratı uyumundan bu mesele üzerinde de bahsedebiliyoruz. Ancak burada herhangi bir somut kazanım elde etmemesine rağmen Rusya içerisinde 400 kilometre ilerleyebilmiş bir Wagner mevcut. Bunun ciddi bir istihbarat zafiyeti olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Daha önce Narishkin'i kameralar önünde azarlayan Putin'in bu başarısızlığın hesabını soracağı da neredeyse kesin. Поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. İçeriğin başında meşhur soruyu sormuştuk. Bundan sonra ne olacak sorusunun önemli saç ayaklarından biri de hiç şüphesiz Ukrayna-Rusya savaşı. Buradaki dengeler olan etkiyi mutlaka değerlendirmeliyiz. Öncelikle Ukrayna'nın son 2 ayda savaşı yalnızca kendi ülkesinde yaşamak istemediği için çeşitli adımlar attığını görmüştük. Moskova'ya yönelik drone saldırıları, çeşitli suikast girişimleri bunun en somut örneğiydi. Yani yeni cepheler açıldığında Rusya'nın bunu kontrol etmekte zorlanacağını düşünüyorlar. Sanırım haksız da değiller. Wagner isyanı da yeni bir cephe anlamına geldiğinden Ukrayna'nın bu karışıklığın uzamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dahi söyleyebiliriz. Hatta
Gelinen noktada başkentine oldukça yakın bir konuma konuşlandırılmış 25.000'e yakın Wagner mensubu Zelenski için gerçek bir tehdit konumunda. Savaşın başladığı ilk andan itibaren Ukrayna'ya desteğini hiç esirgemeyen Amerika Birleşik Devletleri de tabii ki bu süreci yakından takip etti. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaşanan karışıklığın Ukrayna için sahada daha büyük avantajlar oluşturabileceğini söyledi. Buradan da söz konusu girişimlerin nasıl bir satranç tahtasına döndüğünü net olarak görebiliyoruz. Hatta gelişmeler yaşanmaya başladığı andan itibaren o meşhur soru da sıklıkla sorulmaya başlanmıştı. Buraları ABD mi karıştırıyor? Aslında bu yaklaşım bir komplo teorisi olmaktan uzak diyebiliriz. Zira Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin kanunsuz ilan ettiği Wagner'le süreç boyunca iletişime geçme çabasında olduğu da konuşulan detaylar arasındaydı. Bizler için önemli meselelerden biri de yaşananlar Türk dünyasını nasıl etkileyecek sorusu üzerinden karşımızda. Öncelikle darbe teşebbüsünün yaşanmasının hemen ardından Putin'in ilk uluslararası görüşmesini Belarus Başkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı basına yansımıştı. Lukashenko'nun ardından Kazakistan lideri Kasım-Cömert Tokayev ve Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev ile görüşen Putin, durum hakkında devlet başkanlarını bilgilendirmiş. Ardından Kasım Tokayev tarafından yapılan, olayların Rusya'nın iç meselesi olduğu, iç güvenlik ve hukukun sağlanabilmesi için anayasanın vazgeçilmez olduğu yönündeki açıklamalar Putin tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Dolayısıyla yaşananların Rusya ile Türk dünyası arasında herhangi bir durum değişikliğine yol açması şimdilik beklenmiyor. Ancak Rusya'da yaşanan her gelişmede olduğu gibi burada da dengeler hızlıca değişebilir. Nitekim Türk Dışişleri'nin olaya dair suhulet çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimse durumdan vazife çıkarmasın demeci de Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı boyunca devam eden aktif tarafsızlık politikasının sürdüğüne güçlü bir delil konumunda. Gelin biz yeniden Rusya cephesine dönelim. Prigojin'in amiyane tabirle kelle istiyorum diyerek çıkıştığı Şoygu ve Gerasimov görevlerinden uzaklaştırılabilir mi? Aslında burada şunu netleştirmemiz lazım. Şayet Putin böyle bir adım atarsa Prigojin'in sertçe eleştirdiği ve hatalar silsilesi dediği her sorun kabul edilmiş olacak. Yani Putin resmen biz Ukrayna'da başarısız bir süreç yürütüyoruz diyerek geri adım atacak. Bu Putin'in sırtımızdan bıçaklandık açıklamasını da masaya koyduğumuzda çok da mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Putin iki has adamına sahip çıkmaya devam edebilir. Ayrıca darbe girişimini başlatan Wagner'in Lukashenko'nun adımları sonrası bir dağılma süreci de meydana gelebilir. Tıpkı Prigojin'in akıbetindeki analizler gibi Putin'in Wagner'in de Rus ordusu içerisindeki özgür ağırlığının azaltılması ve Ukrayna Savaşı'na etkisinin düşürülmesinin ardından bu askeri yapıdan da intikam alacağını söyleyebiliriz. Ve yakın dönemde Wagner'in bir birlik gibi Rus ordusuna dahil olduğu süreçleri yaşayabiliriz. İçeriğin sonunda en çok merak edilen detaylardan birine daha değinelim. Birçok uzman tarafından yaşananlar Putin'in kendi eliyle beslediği bir canavarın taraf değiştirmesi olarak yorumlanırken savaşın gidişatının Rus tarafındaki etkilerini de gözler önüne serdi. Gerek Wagner'in bu kadar hızlı ilerlemesi, gerek askerler içerisindeki etkisi, gerekse dışarıya yansıtılan imaj Putin yönetiminin yenilmez olduğu görüntüsünü bir hayli zedeledi. Ancak yaşananları Wagner'den kurtulmak isteyen Putin'in bilerek yaptığı bir hamle olarak yorumlayanlar da bulunuyor. Hatta Putin'in bu süreçten her sorunu bir şekilde halleden lider gibi bir unvanla çıktığını söyleyenler de var. Yani Putin, Rus kamuoyuna çok sayıda cephede başarılı olabiliriz mesajını da vermiş oldu. Devlet başkanının uluslararası anlamda itibar kaybetse de kamuoyu desteği konusunda bir güç kazanımı sağladığı da düşünülebilir. Evet, Wagner krizinin tüm detaylarını ve sürecin sonunda dünyayı, Rusya'yı, Wagner'i, Ukrayna'yı, Türk dünyasını ve hatta Prigojin'i nelerin beklediğini detaylıca konuştuk. Sizce Putin girişte bahsettiğimiz gibi tüm sorunları başarıyla çözen bir halk kahramanı mı yoksa bu sorunların ana kaynağı o mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yaz dizilerini bilirsiniz. Ana karakter sürekli başını belaya sokar ve her bölüm onun bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağını merakla izleriz. Rusya'da son dönemde dünyanın yaz dizisi başrolü haline geldi. Ülkede bir şeyler oluyor ve tüm dünyada dengeler değişiyor.